Bermuda Şeytan Üçgeni Kuzey Atlantik'in batısındaki bölgenin adını duymayan yoktur. Bu, bilinmeyen üçgenden geçen gemi ve uçakların iz bırakmadan kaybolduklarına dair raporların gelmesiyle başladı. Korku 80'li ve 90'lı yıllarda iyice yayılsa da Bermuda Şeytan Üçgeni efsanesi Kristof Kolomb'un bölgeye yaptığı seyahatlerin dönemine kadar dayanıyor. Yeni Dünya yolculuğunda pek çok garip rapor yazılmıştı. Bunların pek çoğu da Bermuda Şeytan Üçgeni ile alakalıydı. 914 numaralı uçuşun öyküsü 2 Temmuz 1955 tarihinde, dünyada çok konuşulan bir konu halen gelmeden önce başlıyor. Acaba kabin ekibi ve yolcuları, yolculuklarının kısa süre içerisinde komplo teorilerine konu olacağını biliyorlar mıydı? Uçuşun New York'tan kalkacaktı. Miami'ye 57 yolcu ve 4 kabin görevlisi taşıdığı yolculuğu, Bermuda Şeytan Üçgeni'ne varana kadar 914 numaralı uçuşu için rutin bir yolculuktu. Uçak New York'tan planlandığı gibi kalkışını gerçekleştirdi. Kimse bu uçuşun şüpheciler ile tarihçileri 10 yıllarca şaşkına çevirecek garip olaylar zincirinin bir parçası olmasını beklemiyordu. Her şey uçuş sırasında başladı. Uçak bir anda radardan kayboldu. Endişe verici ve beklenmedik bir durumdu. Hava trafik kontrol personeli uçak ile iletişim kurmaya çalışsa da karşılarında sadece statik ve sessizlik vardı. Saniyeler içinde uçak sanki hiç var olmamış gibi yok olmuştu. Kimse bunun neden ve nasıl olduğunu açıklayamıyordu. Yetkililer hemen uçağı arama çalışmalarını başlattılar. Uçağın hazin bir sonla karşılaştığı düşünülüyordu. 914 numaralı uçuşunun arama çalışmaları haftalarca sürdü. Hem kara hem de deniz arama ekipleri kullanıldı. Ancak hepsi aynı şeyi buldular. Hiçbir şey. Bu, gizemin sadece başlangıcıydı. Yetkililer 61 kişiyi taşıyan bir uçağın iz bırakmadan ortadan nasıl kaybolabileceğini anlayamıyorlardı. Uçakla iletişim kurulamadığından Atlantik Okyanusu'nda bir yerde denize çakıldığına karar verildi. Peki neden hiçbir set veya uçak parçası bulunamamıştı? Pilotlar neden yardım çağrısı yapmamıştı? Havayolları bu rahatsız edici sorulara cevap verecek modda değildi. Hızlıca uçaktaki kişilerin ailelerine tazminat ödemesi gerçekleştirdiler. Yakınlarını kaybedenlerin çoğu para değil cevap isteseler de sesleri yeterince durulamadı ve 914 numaralı Pan Am uçuşu 21 Mayıs 1992 tarihine kadar unutuldu. Evet, kazadan tam 37 yıl sonra bir mucize gerçekleşti. Venezuela'nın başkenti Caracas'taki hava trafik kontrol görevlileri günlerine normal bir şekilde devam ederken öğlen birdenbire bir DC-4 Douglas hava aracı yoktan var oldu. Gözle görünüyor olsa da garip bir şekilde radarda görünmüyordu. Hava trafik kontrol görevlisi Van de la Corte uçağı ilk gören kişiydi ve anında bir şeylerin yanlış olduğunu fark etti. Uçak radarda görünmediğinden kimliği bilinmeyen bu hava aracı hakkında bilgi edinebilmesinin tek yolu sesli iletişim kurmaktı. Pilotun radyodan, "Neredeyiz?" dediğini duyduğunda Van rahatladığını hissetti. Karşısındaki sadece kaybolmuş bir hava taşıtıydı, içgüdülerinin kendisine söylediği gibi karanlık bir şey değil. Ancak yanılıyordu. Van pilotu havaalanına yönlendirdi. Ardından, hava trafik kontrol ekibinin tamamını şaşkına çeviren kelimeleri söyledi. "Biz, 4 kabin görevlisi ve 57 yolculu Pan Amerikan Havayolları 914 numaralı New York-Miami uçuşuyuz." Tırnak işareti. Uçak, hiçbir iletişim olmadan yanlış yönde 1800 kilometre yol almıştı. Van şaşkına dönmüştü. Pilot inmek için izin istedi ve izin verildi. Kontrol ekibindeki herkesin bu gizemli uçuş hakkında soruları vardı. New York'tan kalktıktan tam 37 yıl sonra 914 numaralı Pan Am uçuşu inmeye hazırdı. Van uçak için ayrı bir pist ayarladı, güvenlik görevlileri neler olduğunu anlayabilmek için hazırda bekliyordu. Uçak sorunsuz bir şekilde yere konmayı başardı. Ancak yerde ilerlerken Van, pilotun şok edici bir şey dediğini duydu. Pilot, 2 Temmuz 1955 saat 9:55'te Miami'ye inmemiz gerekiyordu, dedi. Van ilk başta yanlış duyduğunu düşündü. Pilot 1955 demiş olamazdı. Bu tam 37 yıl önceydi. Ancak pilottan kendisini tekrar etmesini istediğinde bir şeylerin yanlış olduğunu fark etti. Juan'ın kafası doğal olarak karışmıştı. Aklına ilk gelen soru pilotun akli dengesinin yerinde olup olmadığı olmuştu. Ardından pilota uçağı Caracas'a indirdiğini ve tarihin 21 Mayıs 1992 olduğunu söyledi.
Uçak güvenli bir şekilde indiği ve yerde ilerlediği için Van ona daha yakından bakabildi. Pilota bir kaza geçirip geçirmediklerini sordu. Bir kaza pilotun kafa karışıklığını ve uçağın radarda görünmemesini açıklayabilirdi. Hava kontrol kulesinden uçağın çok eski olduğunu ve yıllardır gördüğü uçaklardan belirgin bir şekilde farklı olduğunu görebiliyordu. Van bu durumu anlamaya çalışırken pilot beklenmedik bir şey yaptı. Pilot bağırmaya başladı. Söyledikleri Van'a anlamsız geliyordu ancak telsizden bile panik olduğu anlaşılabiliyordu. Van pilotun akli dengesinin yerinde olmadığından ve birilerinin uçağa bir an önce gitmesi gerektiğinden emindi. Van pilotu sakinleştirmeye çalışıyordu ancak gelen seslerden kabin ekibinin ve yolcuların çığlıklarını ve panik dolu seslerini duyabiliyordu. Bu bir felaketti ve gitgide daha da kötü bir hal alıyordu. Van durumun ciddiyetini anlamaya başlıyordu. Güvenlik görevlileri korkmuş yolcu ve kabin ekibine eşlik etmek için uçağa yaklaşmaya başlarken pilot asla beklenmeyecek bir şey yaptı. İçinde bulunduğu panikten kurtuldu ve kimsenin uçağa yaklaşmamasını söyledi. Van telsizden pilotun bağırdığını duydu. "Hayır, yaklaşmayın. Gidiyoruz." Gerçekten de neredeyse durmuş durumdaki uçak tekrar hareket etmeye başladı. Birkaç dakika içerisinde boş pist sayesinde uçak geldiği gibi birden yok oldu. Radarda görünmediğinden bulunması imkansızdı. Yine de durum, havaalanının arama kurtarma çalışması başlatmasına yetecek kadar garipti. 3 jetin yardımıyla 914 numaralı uçuşu için arama çalışmaları tekrar başladı. Kontrol kulesindeki pek çok kişi pilotun tarihleri karıştırması üzerinde çok durmadı. Pilotun akli dengesinin yerinde olmadığını ve bu nedenle tarihleri karıştırdığını düşündüler. Bir süre sonra uçağı tekrar göründü. Uçuş sonunda, 30 yılı aşkın süreden sonra, hedefine ulaşmıştı. Tabii Miami havaalanındaki çalışanlar da uçak ve yolcuları karşısında en az Van de la Cortez kadar şaşkına dönmüşlerdi. Ancak kayıtları kontrol ettiklerinde pilotun anlattıklarının tuttuğunu gördüler. Bu, 1955 yılında varmamış uçağın aynısıydı. Pilotun da yolcuların da kimlikleri tutuyordu. Sadece havaalanındaki çalışanlar değil, tüm dünya bu gizemli uçağı merak ediyordu. Kabin ekibini ve yolcuları saatlerce sorguladılar. Herkes aynı şeyi söylüyordu. 2 Temmuz 1955 saat 9.55'te 914 sayılı Pan Am uçuşuna binmişlerdi ve Miami'ye gidiyorlardı. Bazı kaynaklara göre ekibi ve yolcuları alıkoymak için yasal bir gerekçe olmadığından eve gitmelerine izin verildi. Bu haberin dünyanın dört bir yanında yankılanmasını beklersiniz, değil mi? Ancak medya araçları bu uçuştaki yolcuların hikayelerini yayınlamayı reddetti. Neden mi? Çünkü ekibin ve yolcuların tamamı 1955'te nasıllarsa öyle görünüyorlardı. Sanki onlar için bir gün bile geçmemişti. Halbuki bekleyenleri için tam 37 yıl geçmişti. Gizem gitgide daha da garip bir hal alıyordu. Başka bir gizem de uçağın bunca yıldan sonra nasıl çalışabildiğiydi. En garip şey ise haber kanallarının bu hikayeyi yayınlamayı reddetmeleriydi. Sanki bu garip hikayeye daha fazla ilgi çekmekten korkuyor gibiydiler. Yıllar içerisinde 914 numaralı uçuşun kaybolup tekrar ortaya çıkışı hakkında pek çok teori ortaya atıldı. Pek çok kişi bu kayboluşun Bermuda şeytan üçgeni yüzünden olduğunu düşünüyordu. Özellikle de uçağın geri gelişi bu bölge hakkındaki paranoyanın tavan yaptığı dönemde gerçekleştiğinden bu teori çok yaygındı. Bermuda şeytan üçgeninde bir şeyler olduğuna inananlar bu alanın zaman yolculuğu yapmayı mümkün kıldığını düşünüyorlardı. Bu gizemli uçağın 37 yıl sonra birden ortaya çıkması da tüm bu spekülasyonları alevlendirmişti. Bermuda şeytan üçgeninin zaman yolculuğu için bir kapı olduğuna inananların gözünde neler olup bittiği çok açıktı. Ancak konu üzerinde yapılan derinlemesine bir araştırma bu iddiaların yalan veya abartılmış olduklarını ortaya koyuyor. Komik olan şey ise Bermuda şeytan üçgeninin tehlikeli olmadığını düşünenlerin buradan defalarca geçen pilot ve kaptanlar olması. Dahası, uçağın yeniden ortaya çıkış haberini yapan yayının, Weekly World News'un kendisinin de neredeyse ortadan kaybolmuş olması. Bu hikaye şimdiye dek 3 defa yayınlandı ancak detayları her seferinde değişti. Örneğin anahtar karakterlerden Van de la Corte'nin resimleri 2 farklı kişiye ait. Ayrıca pilotun ve ekibin bugün nerede olduklarını kimse bilmiyor. Bu da hikayenin güvenilirliğini daha da azaltıyor. 914 numaralı Pan Am uçuşu gerçekten de zamanda yolculuk yaptı mı?
Biz ilkine inanıyoruz ancak pek çok kişi, bu hikayenin zaman yolculuğunun gerçek olduğunun ve Bermuda şeytan üçgeninin bununla bir ilişkisi olduğunun bir kanıtı olduğuna inanıyor. Ne dersiniz, ilginç değil mi? Bu tarz videoların devamı için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.